Yıllar yılları kovalarken tanrılar dünyanın üstünde oyunlarını sürdürüyorlardı. Apollon, güneşin ışığı ve müziğin tanrısı olarak bilinen yakışıklı bir tanrıydı. Onun müziği duyulduğunda insanlar büyülenir, doğa uyanır ve her şey daha güzel hale gelirdi. Bir gün Apollon, Delfi'deki tapınakta müziğini icra ederken Tanrı Eros dağların tepesinden yukarıdan bakıyordu. Apollon'un kendisinden bile daha fazla övgü aldığını görmek Eros'un içinde kıskançlık ateşini alevlendirdi. Eros, Apollon'un kalbine ok atarak sevdiği birisine aşık olması için bir oyun oynamaya karar verdi. Eros tanrıça aşkın güçlü okunu Apollon'un oklarından biriyle değiştirdi ve Apollon'un sevdiği bir kız olan Defne'ye isabet etmesini sağladı. Apollon, Defne'nin güzelliğine ilk bakışta büyülenmişti ve ona olan aşkı kalbine işledi. Ancak Defne, Apollon'un ilgisine karşılık vermedi. Heyhat dostlar, kimi sevseniz, kimi beğenseniz zaten karşılık vermez ya, işte Defne de koskoca güneş tanrısı Apollon'a karşılık vermiyordu. O, avcılarla dolu ormanda özgürce dolaşmayı, rüzgarın arasında koşmayı tercih ediyordu. Apollon, Defne'nin peşinden koştu. Onu ikna etmeye çalıştı ancak Defne kararlıydı. Tanrıça Gaia'ya yalvararak yardım istedi ve Gaia onu korumak için bir yöntem buldu. Defne, Apollon'un yaklaştığı her adımda bir ağaç olmaya başladı. Gövdesi ahşap kabuğuna dönüştü. Kolları dallara, saçları yapraklara dönüştü. Apollon, elinden kayan Defne'nin ağaç kollarının arasında bulunduğunda içi acı dolu bir hüzünle doldu. Apollon ağlayarak Defne'ye dokundu ve ona sonsuza dek yeşil bir yaprak gibi kalmasını söyledi. O zamandan beri Defne ağacı Apollon'un sevgisinin sembolü oldu. Apollon, Defne'ye olan aşkını her mevsimde yeşil kalan dallarıyla göstermeye devam etti. Güneş tanrısı Apollon, antik Yunan mitolojisinde en önemli tanrılardan biri. Apollon müzik, şiir, güneş, ışık, ilaç ve pek çok başka alanın tanrısı olarak kabul edilir. Bu nedenle onun adına pek çok tapınak inşa edilmiştir. Apollon'a olan hayranlık ve saygı tüm Yunan dünyasında derinlemesine hissedilmiş ve birçok şehir ona adanmış tapınaklarla süslenmiştir. Delfi, Apollon'un en ünlü tapınaklarından biridir. Antik Yunan dünyasının en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilen Delfi, Apollon'un kehanet merkezi olarak büyük öneme sahipti. Burada Tanrı Apollon'un kahini olan Pitya, geleceği öngörmek ve insanlara danışmanlık yapmak için Apollon'un ilhamını almaktaydı. Delfi'deki Apollon tapınağı heybetli bir şekilde dağın yamacına yerleştirilmişti ve birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktaydı. Apollon'un bir başka önemli tapınağı ise Yunanistan'ın başkenti olan Atina'da bulunur. Atina'daki Apollon tapınağı Delos adasında doğduğuna inanılan Apollon'un anısına inşa edilmiştir. Tapınak antik çağlarda şehrin merkezinde yer alıyordu ve büyük bir anıt olarak hizmet veriyordu. Apollon'a adanmış bu tapınakta onun için yapılan ritüeller ve törenler düzenlenirdi. Apollon'un tapınakları sadece Yunanistan ile sınırlı kalmamıştır. Antik Roma İmparatorluğu döneminde Apollon'a olan ibadet yaygınlaşmış ve Roma İmparatorluğu'nun farklı bölgelerinde tapınaklar inşa edilmiştir. Örneğin Apollon Palatinus Tapınağı Roma'da yer alır ve şehrin en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilirdi. Ayrıca Delfi'deki Apollon Tapınağı'na benzeyen Apollon Simiteus Tapınağı da Türkiye'de Troya yakınlarında bulunmaktadır. Güneş tanrısı Apollon, antik dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olmuş ve tapınaklarına olan ziyaretler onun kutsal varlığına olan inancı yansıtmıştır. Bu tapınaklar insanların Apollon'a dua etmek ve ona adaklar sunmak için önemli merkezlerdi. Tapınaklarda gerçekleştirilen ritüeller ve törenler Apollon'un lütfunu kazanma ve dileklerin yerine gelmesi için bir araç olarak kullanılırdı. Apollon tapınakları sadece dini ve spiritüel birer merkez olmanın ötesinde aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinliklerin de odak noktasıydı. Müzik, şiir ve dans gibi sanatsal etkinlikler Apollon tapınaklarında sıklıkla gerçekleştirilirdi. Apollon, müziğin ve şiirin kurucusu olarak kabul edildiği için tapınaklarında bu sanatın icrası büyük bir önem taşıyordu. Apollon tapınaklarının bulunduğu şehirler antik dünyanın kültürel ve entelektüel merkezleri olarak ün salmıştı. Bu şehirlerde Apollon'a olan hayranlık ve tapınma günlük yaşamın bir parçası haline gelmişti. İnsanlar tapınaklara seyahat eder ve Apollon'a dualarını sunmak için
danışmanlık almak veya şifa dilemek için ziyaretlerde bulunurlardı. Apollon'un tapınaklarına örnek olarak Delphi, Athena, yine Delphi, Roma ve Troya'daki tapınaklar gösterilebilir. Ancak Apollon'a adanmış birçok tapınak daha vardı ve bunlar Antik Yunanistan ve Roma İmparatorluğu'nun farklı bölgelerinde bulunurdu. Güneş tanrısı Apollon, antik dünyada büyük bir etki yaratmış ve tapınaklarıyla saygı ve hayranlık kazanmıştır. Onun tapınakları tarih boyunca sanat ve dini açıdan önemli merkezler olmuş ve bugün bile antik çağın zengin kültürel mirasının bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir.